Fabrika programlanmış bir felakettir. Silahlar insan kanıyla beslenir. Polis şiddeti bedavadır. Kilise insanlığın içinde bulunduğu koşullardan daha çok parayla ilgilenir ve dinin artık masumların katledişine bir yanıtı yoktur. Günün ya da gecenin hiçbir anı yoktur ki bizlere erişmek mümkün olmasın. Uykumuzda, yemek saatlerimizde, seyahatte ve sevişme esnasında kendimizi başkaları için ulaşılabilir hale getirdik. Kaç gündür böyle çok kötüyüm. Karşıda bir atasözü var. Çünkü genelde bizim atasözlerimiz şiirle. Deriz ki, "Xendeyi telxi men az geriye qalan gizteres." Yani benim acı gülüşüm ağlamaktan daha acıklı deriz. Öyle. Neyse konuşuruz. Günaydın. Yine şu bahar çiçekleriyle. Yağmurdan sonraki havaya bayılıyorum. Dün akşam dedim ya, "Sen de yeter hemen az geriye hemen giysteres." Aslında ben böyle çok fazla acılardan bahsetmeyi sevmiyorum. Yani bana göre çok fazla kendini o acıyı, o kedere boğan insanlar hep de sürekli onu çekip hep de ona göre hayatını devam ediyorlar. Ve bence sen sürekli o acıyı anlattığında sürekli de onu yaşamış oluyorsun. O yüzden ben çok böyle anlatmaktansa kendi içimde bir kere yaşamayı tercih ederim. Aslında şunu düşünüyordum. Evet, hayat devam ediyor tabii ki de. Ama önemli olan bu yolculukta kimden de hayatını devam etmek istediğin değil mi? 3 yıl önce ben anneannemi koronadan kaybettim. Hala 3 yılın ardından anneannemin fotoğrafına bakamıyorum mesela. Bu da bir süreç sonuçta benim için. Ve farkındayım yani. Bu anneannemin ölümünü tetikleyen bir yaz daha yaşadım. 1-2-3 gündür. Hem o yaşadığım yaz hem anneannemin tekrar o günleri. Ve ben hep böyle bazen kendi hayatımda bazı dönüm noktaları, ne bileyim mesela geçen senedeki Məhsami'de kimler yanımdaydı, kimler değildi, kimler bana yüz çevirdi falan. Böyle dönüm noktaları aslında bir taraftan da ilişkilerimi gözden geçirme süreci olarak da görüyorum. Çünkü sonuçta bir kere yaşıyoruz ve ben o bir kere yaşamakta zamanımı saçma sapan bir ilişki üzerine kurmak istemiyorum. Yani o en korktuğum, onu yaşamamak için aslında hayatımı devam ettiğim duygu pişmanlık. Hiç pişmanlık da yaşamak istemiyorum. Çok şükür yaşamadım da. Ama bile bile de yanlış bir ilişkiyi de devam etmek istemiyorum yani. Böyle bir şey oldu. Bunları düşünüyorum mesela şimdi. Durağa doğru giderken. Kul be ha fikre saren, bahçe ha fikre beharan, bağ buna fikre baren, ben be fikre قصه گفتن شب تو فکر راه نوره نور تو فکر بوف کوره خاک به فکر ابر دوره من به فکر دل سپردم گریه دیدن گریه کردن وقتی باقی قصه
an önemli işler peşindeyiz. Şeytan işlerindeyiz. Evet. İnsanları kıskandırma. Bunu YouTube'da koyacağım böyle orada. Hayda, sıçtık şu an bunları söylediğim için. Bunları paylaşmazsın diye düşünüyorum artık. Paylaşırım. Bundan sonraki paylaşırsın. Merhabalar. Biz çok iyi insanlarız. Hep insanların iyiliğini düşünüyoruz şu an. Evet. Hep insanlar mutlu olsun istiyoruz. Tabii ki de. Evet. En çok biz istiyoruz. Biz Çok ünlüyüz çünkü Refah ofis Partisi. aynen. Refah ve Vatan Partisi Refah arasında ve kalmış biz. gibiyiz. Şüphesiz öleceğiz. Hiçbir şey bu kadar kesin değildir. Üzerinde yaşadığımız bu toprak yuvarlağı güneşin çevresinde 100 devir daha yaptıktan sonra sevgili okur, hiçbirimiz bu dünyada bulunmayacağız. Kürtajı düşündüren bir neden olmalı değil mi? Yani şimdi biz kürtajın varlığından konuşuyorsak istenmeyen bir çocuktan ve durumdan da bahsediyor olmamız lazım. Yani hikaye zaten cevap sorunun içinde. Şimdi insanlar bunu şey olarak görüyor. İşte bir insanı öldürüyor falan gibi bakıyorlar. Merak öldürmek daha iyi bir şeymiş gibi değil mi? Ha tabii evet, o insanı doğurup sonra çöp kutusuna atmak çok. Biz hep böyle işte pozitif tarafına bakıyoruz genelde. Ya bu günahtır, bu ayıptır, ama hamile olan kadın ya gerçekten kendisi sokakta yaşıyorsa. Çocuksa direkt. Ben bir tane makale okumuştum. Amerika'nın kurtaj haklarının getirilmesiyle ilgili. İşte 90'lar gibiydi. Bir dönem Amerika'da çok fazla suç ve çok aşırı derece cinayet yükselmişti. Sosyologlar, psikologlar işte ne yapalım, ne edelim falan diye düşünürken dediler ki yapabileceğimiz 2 tane şey var. Birincisi silah satmayı ruhsar satabilelim. Yani öyle biri gidip dondurma alırmışçasına silah almasın. İkincisi Kürtaj, çünkü genelde kürtaj. yapmak isteyen kadınlar az önce saydığım gibi kadınlar. Anne babası bağımlı olan bir çocuğun da genelde büyüdüğünde o da ya bağımlı oluyor ya da suçlu haline dönüşüyor. Biz Kürtaj, daha sağlıklı merkezler açıp bunu yasal haline getirirsek doğmayacak bir suçlunun önlemini alırız. Biz zaten bir 10 yıl sonra gerçek önleminin alındığını gördüler. Biz böyle ütopya falan düşüneceksek evet, kadınla erkeğin ikisi aynı anda karar vermeleri gerekir. Ama şimdi böyle bir dünyada yaşamadığımız için bence bu hakkın %100 kadına olması gerekiyor. Çünkü kadın o vücudunda taşıyacak onu. Yani kadın kabul ettiğinde erkek almıyor onu. Erkek doğurmak istiyorum diyebilir mi? Bir tane tweet okumuştum. İşte eğer erkekler de hamile kalabilseydiler her benzin istasyonunda kürtaj. merkezleri olurdu. Kürtajın kısmı da öyle. Yani erkeğin doğurma gibi böyle bir özelliği olmadığı için en azından şu anki dönemde. Hak dediğim bir şey işte, eğer şunu soruyorsan erkeğe de sorulmalı mı? Zaten karşılıklı karar vermedikleri bir şey ki kürtaj var. Kadının kabul etmeyip erkeğin kabul ettiği bir dönüş süreçte de zaten erkek doğurmayacağı için yine kişinin beden sorumluluğu ile ilgili bir şey bu. Yani sen bedeninle ilgili bir estetik yaparken bir başkasına sormuyorsun değil mi? Sormaman gerekiyor aslında. Bu seninle ilgili bir şey. Yani kendi bedeninle ilgili verdiğin bir karar. Ve işte unutmamak lazım. Yani madem dini ve işte böyle inançlı da bir insansın, o zaman şunu da var ediyor olman lazım. Bu kişiyi sağlıksız bir ortam yürütüp dünya küsecek kadar, belki de bir seri katil olacak kadar, bir tacizci olacak kadar ya da bir alkolik olup başkalarına zarar verebilecek kadar yetiştirmeyi göze almak mı? Yoksa işte daha bu duyguları daha yaşamadan işte en azından o canlı olarak bir hale gelmeden önce son noktaya koymak. Oturup bakamayacağın, sorumluluğunu alamayacağın, çünkü her şey seninle değildir mutlaka. O çocuğa yaptığı şey ne? Sonuçta şunu unutmamak lazım. O çocuğun işte duyguları henüz gelişmedi. Bir birey farkındalığı yok. Zaten o raddeye gelince zaten Kürtaj, yapamıyorsun. Yani kutsallaştırıldığı için çocuğa zarar vermek, işte ona bir şekilde yapmak. Bir de sonuçta anne için kolay da değil. Bedenin işte o vücudun hissettiği şey de yani Ah, normal. evet. İyi ayırt ediyor olmak lazım. Bu işte dedik ya, işte evlilikte şiddet gören kadın da ben çocuklarımı düşündüğüm için kalıyorum düşüncesiyle, o da aynı bir canlıya zarar verme kısmı. Yani çocukların koruduğunu düşünerek yaptığı şey çocuklara zarar görmesine, daha çok mutsuz olması sebep olan bir şey. Bu da böyle. Çocuğunu üzmemek ya da işte onun hayatına son vermemek için yaptığın bir şey belki de onu daha çok mutsuz edecek bir şey ki emin ol bir gün o çocuk çıkıp neden beni dünyaya getirdin deyip sorguluyor zaten seni. Yani bunu duyacağın bir şey yaratacaksan, o çocuğa o imkanı yaratacaksan bunlara hazır ol anne olarak. Yani eğer çocuğumdur, kim olursa olsun, taciz sonrasında da olsa, başka bir şey de olsa o benim evladım deyip tuttuğun şeydi de bir gün bununla karşılaşacağını bil yani. Çünkü bu çocuğun hakkı öğrenmek, hayatta kalmak, en başta işte yaşam hakkı. Ama sen bunu henüz veremiyorsan, bakım veremiyorsan, unutma ki kendi vicdanınla karar veriyorsun. Yani bu kendi verdiğin bir karar. Bu şey gibidir aslında. Bu ebeveynler bazen kaçırırlar dozajını. Yani kendi arzusunu gerçekleştirmeye çalışırken çocuğunu yok sayar tam tersine. Evet, O da evet. kendin için yapıyor. Hayır, sen kendin için yapıyorsun. Evet, iyi niyetle yaptığın bir şey ama unutma ki bu senin kendin için yaptığın bir şey. Çocuğun okumasını istiyor olmak senin başarı arzunla ilgili bir şey. Ama çocuk belki de başka bir şey istiyor. Ressam olmak istiyor.
Başarılı istediğin kısıtladığın senin beklentin. Çocuğun değil. Bu senin çocuğunu sevmek dediğin şey de değil. Kabul etmiyorsun sen çocuğun bu şekilde. Kendi vicdanını rahatlattığın bir şey var. Unutma. Tamam, baba görmüyor, baba anlamıyor, baba başka bir şey, erkek görmüyor. Sen vicdanen tuttuğun bir şey orası. Dünyaya getirmek de verdiğin kararlar yine senin vicdanına ilgili bir şey. Çünkü çocuğun karar verdiği bir şey yok. Okurken kısımda da senin işte söylediğin şeyde de o. Yani onu var ettiğin bir şeyde de değil. Çocuk diyor ki ya işte annem okuma konusunda baskı yapıyor. Anne de diyor ki hayır, ben onun iyiliğini düşündüğüm için baskı yapıyorum. Çocuk da şunu diyor. Şu an günümüzde okuyarak bu şekilde şu mesleği yaparsam annemin istediği mesleği, alacağım maaş bu. Ama gidip dışarıda serbest çalışırsan kazanacağım para bu. Ve bu okuyarak kazandığımdan belki de onlarca kat daha fazla bir para. Annem benim doktor olmamı mı istiyor yoksa mutlu olup para kazanmamı mı istiyor? Çok güzel bir soru. Diploma mı orada aslında senin arzun yoksa çocuğun mutlu olmasın? Çocuğum işte okumuyor, çalışmıyor, benim sözümü dinlemiyor. Çünkü sen de onu dinlemiyorsun yani. Ne istediğini, ne yapmak istediğini. Unutma ki o dinlemediğiniz çocuklarınızı yetiştiren yine sizsiniz yani. Yine onlar anne baba olup yine çocuklarını dinlemiyorlar ya. Kırılan şu işte kendine fark vardığında, durmayı kabul ettiğinde, işte eşine karşı da yapabildiğinde, o verici olmayı, işte sırtlamayı bıraktığında işte bir şeyler değişiyor. Birilerini değiştirmek değil, kendini değiştirmekten bahsediyorum. Çünkü işte diyor ki ya eşim değişmez. Değişmez. Değişmeyebilir. Niye değiştirmeyi zaten düşünüyorsun? Erkeğin değişmesiyle ilgili bir şey değil, erkeğin bunu isteyip istememesiyle ilgili bir şey. Yani ya o kadar çok kişiden duydum ki Hazal, ya o kadar çok kadın danışanımdan ya da özel hayatımda da böyle yakadığım, tanıdığım insanlara duydum ki tanıdığı kişi o duyduğu o duygusal bağda hep şey diyor, seviyor ama yaşadığı işte Ama çok elini kontrol edemiyor. eziyet de var, şey diyor ya onu ben değiştirebileceğime inandım. Beni değiştireceğini düşünüyor. Onu istediği erkek yapabileceğini düşünüyor. Hep bütün hayali o mesela. O kadar çok duyuyordum ki yani. Bunu hepimiz yapıyoruz bu arada. Yani ben de yapmıştım zamanında. Bak bir erkekten duymadım bunu. İşte kadın sevdiği kişiyi kendi istediği gibi kadın haline getirmek değil. Çünkü kendini kabul ettirmeye çalıştığı bir şey var ama kadınınki tam tersine. Erkeğini değiştirmekten bahsediyor. Evet. Bu çok kötü bir şey yani. Öncelikle sen onu bir insan olarak görmüyorsun. Ben burama dövme yapacağım. Değişmiyor. Ya benim çok hoşlandığım bir çocuk vardı ve sonra zaten benim kafamdaki o hoşlandığım erkeğin hoşlanıp aslında o şekilde davranıyorum ama adamın zaten istedikleri belliydi. Neyse ona belki bir gün konuşuruz. İşte takılma kültürü falan. Ama şöyle bir şey vardı. Bana bir kere dedi ki ben hiç hayatımda ciddi bir ilişki yaşamadım. Sana da böyle bir zaten şey vermiyorum. Böyle şey dedim. Ne kadar net ve güzel söyledi. Sonra böyle bir taraftan şöyle düşün. Kızların aklına şu geliyor. Genelde erkeklerin böyle söylendiğinde birkaç ay sonra başka bir kızla evlenmesi. Bunu diyen bir insan sorumluluk sahibi olmaya ya da olmak istemeyen bir insandır. Ama bu insanın 10 yıldır, 15 yıldır sıkı dostluğu var. Demek ki sorumluluk sahibi olabiliyor. Bu benimle olan ilişkisinde böyle. Şimdi öfkesini kontrol edemeyen bir insan da herkeste de aynı eşitte kontrol etmemesi gerekiyor. Şimdi herkes de yakışıklı ve muhteşem görünür ve evde gelip sana işte elini kaldırıyorsa burada bir terslik var yani. O kadar çok duyduğum bir şey ki bu arada. Yani çok güzel bir şey de bahsettin. Yani yerine göre değişen. Mesela birçok psikolojik rahatsızlıklar da yaşıyor. İşte bu ben böyle miyim? Ben işte unutkan biri miyim? Ben panik atak mıyım? Böyle miyim? Şöyle mi? Oto etiketlemeye alışmışlar ki kadınlarda, erkeklerde bir şekilde. Ya bunun bir yeri olmaz. Yani sen işte unutkan biriysen normalde en sevdiğin şeyleri de hatırlamıyor da olman lazım. Çocuğun içine geçerli. Ya da bir ilişki kuramıyorsan diğer ilişkilerde de kuramıyor olman lazım. Yani ailenin çok düşkün değilsen kendi öz ailene de bu kadar hizmet etmiyor olman lazım. İşte evleniyor mesela. Yine çok duyduğum şeylerden biri. Eş sürekli hep dışarıya karşı ilgi gösteriyor. Dışarıdaki insanlar çok ilgili ama kendi ediyor. Şimdi bu şunu gösteren bir şey var. Yani bu kişinin dışarıya olan arzusuyla evlilik o arzusu demek ki orayla ilgili bir şey. Bu bağ kurabildiği, elinden gelip değer bilebildiğini gösteren de bir şey. Yani herkes benim bildiğim şekilde sevgisini gösteremez ki. Ama sonuçta bildiği bir sevgi göstergesi vardır. Onu yapar. Değiştirilmeye çalışılan şey ne? Bilerek soruyorum. Kadın neden sürekli işte o anki sevdiğini düşündüğü kişiye bir şekilde onu değiştirmeye ya da olduğu gibi kabul etmeyip... Aslında bak bu o kişiyi sevdiği anlamına gelmiyor. O kişi değil onun sevdiği. O sevdiği kendi kafasındaki olan profil aslında. Hepimiz düşüyoruz oraya. Ben de düştüm, sen de düşmüşsün. Ben onu birden duydum, hatırlıyorum yani. Kendi ilişkimde bile duydum yani. Sana bir dakika bile mesaj atacak vaktim yok. Ama başka şeyler yapacak için vaktim var. Şimdi bu çok gerçekçi bir cümle değil. Yoğunluk başka bir şey. Ama mesela bir dakikalık mesaj atacak bile vaktim yok derken başka bir şey. mantıksızlığa gelemiyorum yani. Bir dakika bile mesaj atacak vaktim yok diyorsa ama şu an attın o mesajı bana. Yani Evet. bazen zeka çok önemli. Bedava. İkinci çukurumuz. Cinsellik bu kadar bastırıldığında sen o karşı tarafa hissettiğin duygu çoğu zaman hatta hissettiğin o aşk genelde hormonal bir şeydir. Ve sen ona cinsellik isteğin var. Ona aşık olduğun ya da sonsuza kadar onunla olmak istediğin anlamına gelmiyor. Bu tamamen işte çocukluğundan beri bunları konuşmayalım, cinselleri yok kötüdür falan diye olduğu için sen şimdi hissettiğin şeyin aşk olduğunu zannedersin.
ve aşık olduğunu düşünür. Hani şey var ya, bir çekim. Çoğu zaman cinsel çekimdir yani. Ve bu kötü bir şey değildir ki. Zaten annen baban da sevişerek seni dünyaya getirdi. Yani. Kötü bir şey olsa yapmazlardı. Yani cinsellik hayatımız içinde var olan bir şey. İstediğin Ve kadar. çok önemli. Evet, evet. Çok ilginç değil mi? Bu kadar çok yaşanan bir şey, bu kadar da az konuşulan da bir şey o cinsellik Ay, konusu. evet. İşte gelen bütün görüşmedeki insanlar hep bir kendinde bildiği için eksik kaldığını düşündüğü bir yerle ilgili. Yani hep kendini eleştirip kendini eziyet ettiği bir şey oluyor. Orada zaten bitiyor bütün çalışma. Diyor ki ben zaten işte çocuklarıma eziyet etmişim, çocuklarımı yanlış düşünmüşüm. Onları düşürürken onları çok maruz bırakmışım. İşte boşanma evresinde ama işte daha erken boşanmadığı için işte kendini eleştiren anneler. Emin ol bunun da bir nedeni vardı. Emin ol işte o duyguyu hazır olmamın nedeni vardı. Oraya gelmenin bir nedeni vardı. Önce başta kendi yaptığına bir saygı duy ki. Çünkü unutma ki sadece o kişi için değil, kendi ihtiyacını karşılayıp sana iyi Tabii geleceğini. ki. Evet. Senin dediğin çok doğru. 8 ay bir süreci ben evet böyle sürekli işte değersizlik duygularla devam ettim. Ben yaptım ama. Karşı taraf zorla bıçak koymadı. Ben devam ettirdim. Artık bununla yüzleştiğinde ve bu artık o kişi değişmez dediğin noktada bırakmak lazım. Ne kadar da karşı taraf bana bunu yapamazsın falan dese bir seçim yapman gerekiyor. Karşı taraf sana saldırsa da, senden özür dilese, ağlasa da sen o yapacağın seçimin arkasında durman gerekiyor. Çünkü o kişi değişmez. O kişi 10 yaşında bir çocuk değilse eğer. Çünkü istemiyor. Değişmek isteseydi bu sürecin içinde değişirdi zaten. İstemiyorlarsa değişmiyorlar. Yani bu değişmezlerse bütün çıkmaz gibi gözükmesin insanların gözünde. Yani o insanlar Evet yani değişmezlerse bir yolu var. Yani bir başkasının değişimi bizim elimizde olan bir şey değil. Bu aynı işte hani Değil. çocuklarda hani en azından ebeveynlerden çok benzer bir şey. Yani ebeveynler de çocuklarını kendi istedikleri gibi yapmaya çalışır. İlişkilerde de karşı tarafı değiştirmeye çalışırsın. İlla ki flört ilişkisi olması gerekmiyor. Arkadaş ilişkisi de öyle. gerekmiyor arkadaş, iş arkadaş. O kadar şey konuştuk aklımda kalan bu olacak şimdi. Sevda. Durmadan ölüyorum yaşayabilmek için. Belki de bütün psikanalizi tersine çevirmek gerek. Yaşamın saçmalığı rüyalarınkinden kat kat fazla ve zamanın hızı tehlike getiriyor. Başka değil. Bunca ses arasında duyulan bir tehlike sireninin sesi. Şu, herkes için çalan. Bir yerden gelip bir yere gitmemek. Asılsızlık bu. Kendim hariç her şeye uzağım ve çok kişiyi öldürdüm. Kafam cinayetlerle dolu. Alo, neredesin? Fark ettim ki ben hep sürekli kendimi sevdiriyorum ya abi. Yani bildiğim cevapları olan soruları tekrar soruyorum ve kendimi ya bak gördün değil mi? Yani kendimi bak gördün değil mi? Pozisyona sokuyorum. Bugün de yine aynı şekilde ya abi biliyorsun yani seni istemeyen bir ortamda seni istemeyen insanlara yine hala kendini gösterme, kendini sevdirme. Abi yok yani. Niye yapıyorsun ki bunu? Sonra da ha işte yok deyip tekrar hayal kırıklığı. غریبه ای جمعه تو نفس تداوم کمین شب ز گوشه قفس چه دل فریب مصیبتم شدی تعصب ریاضتی به عمق صد عرس چنان ستا کشت کنم روی ز کاملام و قافیه تو بی نیاز شوی اما فراتر از تصور منی جو نفرتی گزاف ز قلب مردم منی یه نردبون بیون محلکه یه انقلاب مخملی توهم منی چنان ستاره ها غریب اند ز خون و خان و آسمان سرزمین من اما Tutkumun kökenine gelince onu ne bir psikanalistin yeniden oluşturmamı isteyeceği uzak ya da yakın tarihinde ne de çocukluğumdan bu yana beni etkileyen kültürel duygu örneklerinde aramak niyetindeyim. Tutkumu açıklamak değil,
Sadece sergilemek istiyorum. Benim artık gözüm yok. Görmüyorum. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. Nelerde izlediğimi de söyleyeyim. Bir tane belgesel izledim. The Indrani Mukherjee Story. Yani bu belgeseli izlediğimde gerçekten hani Bollywood filmlerde görüyorsunuz ya, mesela hani abartılı sahnelerde gördüğümüz o Bollywood filmlerinde, yani gerçekten de bu hikayeler gerçekten de oluyor gibi bir belgesel. Yani böyle gitgide daha da böyle oha, o zaman bu filmleri gerçekten gerçek hayattan yapıyorlar falan dedirtiyor. Approver under the Indian law is a person who has thrown his friends to the dogs, and therefore his statement should not be taken on face value. Sonra nihayetinde Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmini izledim. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki de Nuri Bilge Ceylan seviyorum, izliyorum, takip ediyorum. Ki benim bir zamanlar Anadolu ve Kış Uykusu aslında favorilerim. Ama Kış Uykusu'ndan sonra sanki sinemadan çok daha çok konuşmaya yöneldi. Yani ben mesela sinemaya gidip bir şey izlemek istiyorum. Sürekli konuşmak, dinlemek istemiyorum. Bir tane böyle eleştiri okumuştum. Filmin finalinde seyircinin yaşadığı hayal kırıklığı Deniz Celiloğlu'nun almadığı ödülün hayal kırıklığıyla aynı. Bazı konularda İran ve Türkiye'yi sürekli kıyaslamak istemiyorum. Çünkü gerçekten evet, komşu ülke çoğu konuda birbirine benziyor ama çoğu konularda da bambaşka dünya. Ve mesela İran'da bu kadar ağır cezalara rağmen, işte idam daha ağır ne kadar olabilir ki? Bunlara rağmen insanlar hala film yapıp bir şeyler üretip ve yine istediklerini direkt söyleyebiliyorlarsa bence Ceylan da istediğini söyleyebilirdi, değil mi? Yani bilmiyorum, yani böyle bir şekilde, yani kelime anlamıyla muhafaza ederek, muhafazakar bir şekilde muhafaza ederek söylemeye çalışmak, aslında ne demek istediğini çok anlamadım. Yapmak aslında biraz yakışmadı gibi bir şey oldu yani. Bilmiyorum, yani istese daha açık bir şekilde söylerdi. Sonuçta konuşmak isteyen insanlar bunun bir bedeli olduğunu düşünerek konuşmaya başlıyorlar. Ya bir de şöyle de bir şey var, yani madem mesela istediğini konuşamıyorsun, okey, ama bunu gösterebilirsin. Yani sen bu konuda iyisin. Gösterebilirsin yani. Bilmiyorum.
hizmetçilerine, çorbasını kaynatanlara, dündüye, odun çekip ocağa taşıyanlara. Yani biz şöyle bir ameliyat gerekli. Çok yorgunum. Tam tamına bir hafta oldu. Ev olmaktan çıktı. Duvarları ve eşyaları olan bir kutu. Eve dönmeli. Acilen eve dönmeli. Nisan'dan sesleniyorum. Annem taburcu oldu. Ve artık gitgide daha iyi.